Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size Android kernel ile ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Kernel kısaca Android cihazlarda donanımlara müdahale edebileceğiniz bir yönetici modül diyelim. Boot imaj olarak bilinir. Bunu yapabilmek için öncelikle cihazınıza uygun bir kernel yüklemeniz lazım. Kilitleri açık bir kernel yüklemeniz lazım. Bunun için de daha öncesinde bir üçüncü parti güvenli mod yüklemiş olmanız lazım cihaza. Recovery mod dediğimiz. Onun ardından cihazınızın rootlu olması lazım. Yani SuperSU uygulamasını, Super User uygulamasını yüklemiş olmanız lazım. Ardından custom kernel dediğimiz üçüncü taraflar tarafından açık bir şekilde ayarları müdahale edilebilir bir şekilde cihazınız için yapılmış olan kernellerden birini yüklemeniz gerekmekte. Benim şu an kullandığım cihaz Samsung Galaxy S7 Edge. Şu an üzerinde yüklenmiş olan Prime Kernel 2.1.2 versiyonu. Prime Kernel'i yüklediğinizde şimdi kernelin cihazımızın RAM ayarlarına, işlemci yönetimi ayarlarına müdahale edebildiğimiz bir platform olduğunu düşünün. Telefonumuzun bazen donma problemleri olduğunu hepimiz şikayet edebiliriz. Bu şekilde problemlerle herkes karşılaşmakta. Bunun sebebi şu: telefon üreticileri kernelleri kilitli vaziyette üretiyorlar yazılımın içerisinde ve bizim müdahale hakkımız yok buralara. Ve bunu varsayılan, kabul görülen belli başlı kriterlere göre dizayn ediyorlar. O yüzden telefonu farklı bir stille kullandığımızda, yoğun uygulamalarla kullandığımızda donma yapabiliyor. RAM ayarlarına ve ön bellek ayarlarına bizim müdahale hakkımız yok. Kullanımıza göre dizayn ettiğimiz takdirde telefonu daha verimli şekilde kullanmak mümkün. Kernel ayarlarını değiştirmek suretiyle. Şöyle bir örnek vereyim. Cihazın bataryasının ömrünün çok kısa sürede bittiğinden şikayetçidir %90 kullanıcı. Biz piller hakkında şunu biliyoruz ki bir pili düşük amperlerle şarj ettiğimiz zaman ömrünün çok daha uzun olduğunu biliyoruz. Yalnız yüksek akımlarla şarj ettiğimiz zaman ömrünün çok kısa olduğunu bilmekteyiz. Günümüz teknolojisinde hızlı şarj özelliği çoğu telefonda tercih edildiği için üreticiler tarafından bataryalar, piller çok hızlı amperlerle, yani yüksek amper değerleriyle kısa sürede şarj edilmek üzere kerneller dizayn ediliyor. Kernelin bu güç bölümü bu şekilde dizayn ediliyor. Bu da ne oluyor? Bizim buraları değiştirme imkanımız olmadığından dolayı kısa sürede 1 yıl kadar, 6 ay kadar sürede kernelin bu hızlı şarj politikasıyla pilin ömrüne darbe vurduğunu söyleyebiliriz. Kısa sürede şarj tutmaz veya kapasitesinin düşmesi anlamında bize sonuçlar getirmekte. Tabi bunlar bir nevi bilinçli yapılmakta. Çünkü firmalar yeni ürettikleri cihazları satabilme kaygısı içerisindeler. Birinci bölüm olarak Synapse programından bahsedelim. Synapse programı gördüğünüz gibi
kernel vasıtasıyla kernel ayarlarını kontrol etmek sayesinde cihazın donanım yönetme politikasına müdahale etmemizi sağlar. Birinci bölümde kernel ayarlarında CPU Stats bölümünden bahsedelim. Burada cihazımızın işlemci ve kullanımlarına ait bilgiler bize verilmekte. İstatistiksel bilgiler. Bu gördüğümüz M1 dediği Exynos bir telefona sahibiz şu anda. Exynos cihazlarda iki işlemci kullanılmakta. M1 dediği büyük işlemci 2.7 GHz'e kadar çıkabilen büyük işlemciden bahsediyor burada. A53 dediği de küçük işlemci 1.6 1.7 GHz dolaylarında frekanslara çıkabiliyor ve çok düşük enerji kullanıyor. Pil ömrünü uzatmak açısından çok verimli. RAM ve RAM modülü ve sensör sıcaklıkları büyük işlemcinin hangi frekansların ne kadar zaman kullanıldığını, hani cihazımızı kullanmamız boyunca işlemciler hangi frekansta daha uzun süre çalışmışlar. Burada bunların istatistiksel bilgilerini vermekte. Mesela büyük işlemcinin hiç çıkmadığı frekanslar burada görüntülenmekte. Bu gördüğümüz yerlerde. Küçük işlemci için aynı istatistiklerimiz mevcut. Anlatımların diğerleri diğer videoda olacak arkadaşlar. Bizi takip etmeye devam edin. Teknik ve bilişim anlamında bilgiler edinmek için. Hepinize iyi günler.